Herkese merhaba. Biliyorum ki kiralık müstakil ev bakan birçok izleyicimiz var. Arayı böyle fazla uzatmadan bir video daha yapalım dedik. Bu videoda 4.000-10.000 TL aralığındaki evleri inceledik. Yine sizlerin isteği üzerine böyle daha çok Ege, Akdeniz, böyle denize yakın bölgeleri tercih ettik. Ama böyle kira bütçesini biraz daha arttırdık. 4 ile 10 bin arasına getirdik. İzlenme sayısına göre abonelik sayılarımız çok düşük maalesef. Abone olmayan varsa, izleyicilerimiz varsa lütfen onların da abone olmalarını rica ediyoruz. Evet, biliyorum en çok talep gören videolar müstakil evler ve köy evleri videoları oluyor. Ama böyle kanalı çok dar alanda tutmak istemiyorum. Evet, sizleri de anlıyorum. Yani ihtiyacınız diyelim ki örnek işte kiralık ev. İşte bana ne Amerika Miami'deki evden ya da ne bileyim bana ne yalılardan diye düşünebilirsiniz. Ama bence böyle düşünmemek gerekiyor. Bu diğer videolarda size bir kıyaslama imkanı verecektir. İşte Amerika Miami'de 1,5 milyona ev satılırken ben niye dağın başındaki eve 1,5 milyon veriyorum diye böyle bir anlık düşünseniz bile bu videodan bir fayda sağlamış olursunuz. Çok vakit kaybetmeden diğer videolarımızı da izleyin lütfen diyoruz ve hemen ilk ilanımıza geçiyoruz. İlk ilanımız sahibinden Kaş Kasaba Mahallesi'nde 21 metrekare 1+1 eşyalı başlığıyla çıkmış. Hemen şöyle bir büyütelim. 6.500 TL fiyatı var. Antalya Kaş Kasaba Mahallesi'nde 12 Mayıs tarihinde yayınlanmış. Brüt 40 metrekare, net 21 metrekare 1+1 demiş. Bunun harici aidat vesaire gibi şeyler yok zaten. Müstakil ev. 6.500 TL depozito yazmış. Kimden? Sahibinden bir ilanmış. Emlakçı komisyonu da işte verilmeyecek böylece. Bu da bir avantaj. Hemen açıklamalarına bir bakalım. Yurt dışında yaşıyorum. Sadece mesaj ile iletişim kurabilirsiniz demiş. Kaş Kasaba Mahallesi Alpanos mevkiinde özel araç ile evin yanına kadar ulaşım demiş. Kaş merkeze ve denize 15 dakika mesafesi varmış. 300 metre ileride Kaş dolmuş durağına, marketlere yürüme mesafesindeymiş. Sağlık ocağı, okul, eczane, pazar her yere yürüme mesafesindeymiş. Sessiz, sakin bahçe içerisinde güvenli, huzurlu, eşyalı, klimalı bir yermiş. Detay için mesaj yollayın demiş. Şöyle hemen ilk önce bir konuma bakalım. Evet, işte bu Kaş'a bağlı köylerden 30 kilometre mesafe demiş. O kadar bile yok. Bu 15 kilometre bir mesafede. Yani yok, pardon, ben yanlış söylemişim. 15 dakika mesafede demiş zaten. E, Kaş bence hani Antalya'nın en güzel yerlerinden bir yer bence. Hemen şöyle çok uzatmayayım, fotoğraflarına bir bakalım. Prefabrik bir yapı bu anladığım kadarıyla. Ufak, minik bir ev, böyle iki kişilik bir çift için, tek kişi için emekli olur veya işte günümüzde çok yaygın biliyorsunuz freelancer çalışanlar var. Böyle hani bilgisayarını alıp her yerde işini görebiliyor. Onlar için bence gayet ideal. Çünkü Kaş çok yoğun talep gören bölgelerden birisi. O taraflarımızda şöyle hızlıca geçtik. Güzel bir bahçesi var. Minik bir ev. Bence sadece bahçe için bile verilebilir bu ev için. Diyelim 6.500 TL kira fiyatı var. İlan numarasını hemen söyleyeyim. 113 856 1454. Ee, Yine hatırlatıyorum. Bu video açıklamasında bu linkleri koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz ya da bu belirttiğim ilan numarası ile sahibinden.com'da aratabilirsiniz diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza hızlıca geçiş yapalım. Bu ilanımız Muğla Köyceğiz'de. Köyceğiz Emlak'tan müstakil 1+1 ev demiş. 10.000 TL fiyatı var.
Böyle fiyatlar karışık olacak. 6.000'e de var, 10.000'e de var, 4.000'e de var. Böyle hani böyle sırayla gitmiyor. Bundan sonra daha düşük olanlar da var. Bu şekilde karışık diyelim. Muğla Köyceğiz Hamdiköy mahallesinde 60 metrekare brüt, 55 metrekare net alanı var. Oda sayısı 1+1 demiş. Bu da yine prefabrik bir yapı. E, Aidat vesaire zaten yok. Depozito 7.500 TL'de depozitosu var. Kimden? Emlak ofisinden. Hamit Mahallesi'nde müstakil 1+1 evimiz kiralıktır demiş. Hemen şöyle bir konumuna bakalım. Şöyle bir ulaşım diyelim. Evet, Köyceğiz'e mesafesi 6 kilometre. 5,5-6 kilometre mesafesi var. Denize daha yakın mesafede, bilmiyorum, belki giriliyor mu girilmiyor mu, plajı var mı yok mu bilemiyorum ama her durumda çok yakın konumdasınız. Deniz demişken, pardon, bu göl, Köyceğiz şey değil yani, deniz değil de oranın böyle hani kanalları vesaireleri oluyor. Ee, Yani orayı da artık böyle deniz gibi kullanıyorlar. Denize mesafenizde 25 kilometre. Sarıgerme, meşhur Sarıgerme plajı var, biliyorsunuz. Ee, Bunun harici söyleyeceğim, Köyceğiz çok yoğun talep gören bölgelerden. İşte Akyaka, Köyceğiz, Sarıgerme, buralarda biliyorsunuz çok talep görüyor. Ee, Düşünürseniz 10.000 TL fiyatı var. Şöyle bir fotoğraflarını hızlıca inceleyelim. Ee, Dediğim gibi prefabrik bir ev. Ama hani oralarda böyle çok kış böyle kuvvetli yaşanmadığı için e, çok sorun olacağını sanmıyorum. Temiz, derli toplu bir ev. E, Bu bölgeyi düşünen izleyicilerimiz için e, sunduk ilanımızı. Hemen ilan numarasını söyleyeyim: 113 348 77 98. Çok ilanımız var. Hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Evet, benim 40 ağaç soğuma sevdam bitmiyor. Ama çok gerçekten bence mantıklı. Soma, 40 ağaç, İzmir'e, Ayvalık'a çok yakın mesafede gerçekten. Bir saate hem işte ne bileyim Ayvalık'a hem İzmir'e gidebilirsiniz. İlk önce bir ilan açıklamalarına bakalım. Başlık: kiralık müstakil ev demiş. 4.000 TL fiyatı var. Manisa Soma İstasyon Mahallesi'nde 12 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 90 metrekare net, 85 metrekarede brüt bir alanı var. 2+1 oda sayısı. Bunun harici aidat vesaire falan yok zaten. 8.000 TL depozitosu var. Sahibinden bir ilan. Komisyon da vermeyeceksiniz. Açıklamasında bir şey yazıyor mu? Kullanılmış, iyi durumda, müstakil, önü bahçeli, sobalı, kiralık ev demiş. Bakın şöyle hemen bir konumuna bakalım. Bakın Soma nerede? Ayvalık Altınova. Bakın 69 kilometre, 70 kilometre, hani Ayvalık'ta şurası deseniz 70-75 kilometrede, yani hatta eğer kalkmadıysa şayet Soma Ayvalık arası dolmuşlar var. Bir saatte bir saati biraz aşıyor bazen, böyle bir mesafede. Düşünürseniz hani bu kiralara gayet makul. Hemen şöyle İzmir'e olan mesafesini de söyleyeyim. İzmir'e de 100 kilometre. Bakın bazı İzmir ilçelerine bile daha yakın diyeyim size. Fiyat olarak da 4.000 TL, oldukça makul bir fiyat bence. Bu İzmir'deki işte Ayvalık'taki fiyatlara göre çok daha iyi fiyatı. Şöyle hemen fotoğraflarına bakalım. Bakın gayet derli toplu, tadilatı da yapılmış. Tertemiz banyosu, odaları ideal, hiç size masraf gerektirmeyen bir ev gibi duruyor. Emlakçı komisyonu da vermeyeceksiniz. Daha ne isteriz? 4.000 TL'ye Manisa, Soma'da, İzmir'e, Ayvalık'a yakın bir ev, müstakil bir ev diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim.
Bu ilanı ben tam olarak anlayamadım. Açıklayacağım şimdi. İlk önce bir şeyini yapalım. Çengelköy'de 1+1 demiş. 8500 TL müstakil ev. Şimdi adres Fatih Tahtakale Eminönü taraflarını gösteriyor. Ama Çengelköy'de demiş. Yani bu acaba bulunduğu konum mu yazmış? Bu bildiğimiz Çengelköy mü? Orayı tam olarak bilemiyorum ama muhtemelen Çengelköy'de bu ev. Çünkü Tahtakale'de hani bu tarz bir ev olduğunu sanmıyorum. Böyle çok az bir alan gözüküyor ama Çengelköy tarafları diye düşünüyorum. Yani bildiğimiz Çengelköy, hıyar salatalığı meşhur Çengelköy diye düşünüyorum. Açıklamalarına bir bakalım. 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış kiralık müstakil ev demiş. 50 metrekare brüt, 40 metrekare net alanı varmış. 1+1 ısıtma elektrikli radyatör demiş. Depozito 12.000 TL. Kimden? Sahibinden. Sahibinden. Hiç açıklama yok. Acaba dedim hani açıklamalarda bulabilir miyim? Açıklamalarda da bir şey bulamadım. Hani gördüğünüz gibi burada konum olarak Eminönü işte Sirkeci tarafları gözüküyor. Ama hani burada böyle bir Çengelköy diye bir semt vesaire yok. Bilmiyorum hani bu ilan acaba ilanı girerken kendi konumunu mu girdi ona benzer bir şey mi oldu tam olarak bilmiyorum. Ama mal sahibini arayıp bilgi alabilirsiniz. İstanbul'da müstakil ev bence paha biçilemez. Bakımı da böyle küçük, minik, e, ufak bir e, bahçesi, küçük de bir bahçesi var galiba. Bir ev, tamam ev hani böyle çok işte süper harika bir ev değil ama İstanbul şartlarında 8.500 liraya ve özellikle Çengelköy'de ise şayet çok ideal bir ev bence. Diyelim ilan numarasını ileteyim. 117 251 71 82 ilan numarası. E, Linkini de video açıklamasından bulup sahibiyle iletişime geçersiniz. İstanbul'da müstakil bir ev umarım size de nasip olur diyeyim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi bu ev böyle masal evi gibi geldi bana. İlk önce bir açıklamalarını okuyalım. Sahibinden kiralık 1+0 stüdyo ev demiş. Kocaeli İzmit'te 30 metrekarelik bir alanda stüdyo 1+0 6.000 TL depozito istiyormuş. Sahibinden bir evmiş. Hemen açıklamasına bir bakalım. Resimde görünen mini ev, üstte 2 kişilik yatma yeri olan, altta WC ve salondan oluşan bir yer. Resimdeki eşyalar mevcuttur. Aboneleri açıktır. Market durumu, market durak, yürüme mesafesi, havası temiz, gürültüden uzak bir yer. Yaz, kış kullanıma müsait bir yer demiş. Şimdi kararsız kaldım. Şimdi fiyat 7.000 lira bana biraz böyle çok metrekaresi küçük ama bahçe ve ev o kadar hoşuma gitti ki ee, yani bunu da almak istedim. Hemen şöyle bakın fotoğrafları bir gezelim. Bakın ilk fotoğraf tam böyle bir masal evi, hikaye evi gibi duruyor. Hansel ile Gretel'in işte ne bileyim betondan yapılmış evi. Bakın çok şirin bir bahçesi var, salıncağı var. Burada işte bank var, masa var. Ee, Yani bu para bence ev için değil de bahçeye gerçekten verilebilir gibi. Şu bahçenin güzelliğine bakar mısınız diyorum. Oturun salıncağınızda, masanızda, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla oturun, yemeğinizi yiyin. Ev çok minik, e, çok ama böyle 2 kişi için, bir kişi için niye olmasın? Dediğim gibi sadece böyle fiyat böyle bir 7 değil de böyle 5 falan olsa ve İzmit'te olsa otursam hani o yakın çevrede otursam kesinlikle bu evi tutardım yani işte bakın ne kadar güzel bir ev. En çok beğendiğim ilanlardan birisi bu oldu açıkçası. Bahçe gerçekten çok güzel bir bahçe. Umarım yani düşünen birileri olursa e, sevinirim. Yani bu evin böyle boş birisine gitmemesini çok isterim diyelim.
İlan numarasını ileteyim. 117 206 48 58. Şöyle bir konumuna da bir bakalım bu arada. Bakalım İzmit'e vesaire ne kadar şeydeymiş, uzaklıktaymış. Şöyle biraz açılalım. Evet. Yani İzmit merkeze işte aşağı yukarı 15-20 kilometre mesafede bir yer. Böyle sessiz, sakin, böyle tam bir emekli evi böyle. Yani emekli de değil. Her çift bence oturabilir böyle yaşlı, genç. Burası çok övdüm. Benimle bir alakası yok ama gerçekten çok hoşuma gitti. İlan numarasını da ilettik. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Yine rağbet gören yerlerden bir yere geldik. Muğla, Fethiye'de müstakil ev başlığıyla çıkmış. 50 metrekare net, 40 metrekare pardon 50 metrekare brüt, 40 metrekare net demiş. 200 metrekarede bahçesi var. 1 artı 1 bir yer. Sahibinden kiralık, açıklamasında ne yazıyor? Denize yürüme mesafeli, bahçeli, müstakil ev demiş. İlk önce bir konumuna bir bakalım. Evet, Göce'ye çok yakın mesafede görüyorsunuz. 4 kilometre bir mesafede Göcek taraflarında bir yer arıyorsanız. Hemen şöyle hızlıca fotoğraflarına da bir bakalım. Yine bu da prefabrik bir ev. Şuradan belli oluyor. Böyle çok yakın şey var mıydı bunun tam bilemiyorum. Bakalım gezelim. Evet, bu da prefabrik bir ev. Ama bu bölgelerde kış çok çetin geçmediği için her şekilde işinizi görecektir. Ee, Yeni bir prefabrik anladığım kadarıyla. Geniş bir bahçe alanı da var. Yani böyle yazlık yerlerde oturayım diyorsanız da bence yine bu ev ideal evlerden birisi. Fiyat tabii ki 10 bin lira çok hesaplı değil ama bu bölgeler maalesef böyle. Göcek'ti, işte Köyceğiz'di, e, yani buralar böyle makul, uygun fiyatlı yer bulmak çok zor. Geniş bir bahçeli alanı var. Düşünürseniz hemen ilan numarasını ileteyim. 117 230 52 28 diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Bu da böyle daha Akdeniz'e indiğimiz ilanlardan birisi. Antalya, Gazipaşa, işte Alanya, Mersin arasında bir yer. Koru Mahallesi kiralık başlığıyla yayınlanmış. 8.000 TL aylık kira bedeli var. 11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt bir alanı var. Net 15 metrekare demiş de bu yanlış sanırım. Açık alan 35 metrekare demiş. 1 artı 1 bir ev. Kullanım durumu mülk sahibi. Depozito 500 demiş. Kimden? Sahibinden. Full eşyalı kiralık müstakil ev. Denize 3 dakika, havalimanına 13 dakika, Gazipaşa merkeze 7 dakika, hastaneye de 8 dakika mesafedeymiş. Hemen şöyle bir konumuna bakalım. Bakın şöyle bir ulaşım diyelim. Sağlık diyelim. İşte Gazipaşa'ya zaten 2 kilometre mesafesi var. Buradan şeye bakalım. Ne bileyim Alanya'ya ne kadar? Evet, Alanya burada. Alanya'ya da 41 kilometre 40 kilometre mesafede bir yer. Şöyle hemen fotoğraflarını inceleyelim. Bu da yine böyle prefabrik evlerden böyle güzel bir balkon alanı yapmış size bakın. Ev böyle biraz daha yüksekte tutmuşlar. Yani prefabrik yapılarda tabii böyle hani kış olan yerlerde zor ama böyle çok kışın yaşanmadığı bölgelerde çok bir problem olmuyor. E, Eşyaları da gayet güzel gözüküyor. Hiç bakın böyle bavulunuzu alıp böyle direkt gidip yerleşeceğiniz bir yer. Şöyle fotoğraflardan hızlıca yine tekrar geçtim.
Gayet ideal. Hemen ilan numarasını ileteyim. 117 228 2016 ilan numarası. Düşünürseniz mal sahibiyle iletişime geçersiniz. Umarım hayırlı olur diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Şimdi bu hep İstanbul'da şehir merkezinde müstakil evler veriyoruz. İzmir'de de buldum. Bu İzmir'den verelim dedim bir tane de. Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi çift cepheli bahçeli müstakil 2+1 daire demiş. İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde 8500 TL kira bedeli var. 90 metrekare net, 75 metre pardon 90 metrekare brüt, 75 metrekare net bir alanı var. 120 metrekarelikte açık alanı, bahçesi var. 2+1 bir ev. 8500 TL depozito istiyor. Kimden? Emlak ofisinden bir ev. Hemen böyle bir açıklamaya bakalım. Bahçeli, bakımlı, müstakil, merkezi bir noktada diyor. Bunları zaten okuduk. Merkezde, pazar yerine, okullara, alışveriş merkezine, çevre ve otoban yollarına, toplu ulaşım noktalarına yakın ve yürüme mesafesinde demiş. Zaten Karşıyaka biliyorsunuz İzmir merkezde bir yer. Hatta şöyle bir konumuna bakmaya gerek var mı? Yok işte gördüğünüz gibi İzmir'de merkezde bir yer. Ulaşım olanakları bir dünya, işte sağlık olanakları bir dünya. Hemen çok uzatmadan fotoğraflarımıza bir bakalım. Evet, böyle şehir hayatında dairelerden bunalan İzmirliler için veya İzmir'e yerleşmek istiyorum ama böyle müstakil ev olsun diyenler için bakın güzel, şirin, bahçeli bir müstakil ev. Üst katı da böyle teras gibi kullanabilirsiniz. Orayı da yine değerlendirebilirsiniz. Yani şehir merkezlerinde biliyorsunuz uygun fiyatlı ev bulmak zor. Ya da ne bileyim işte acayip böyle hiç beş para etmeyecek bazı evler, daireler yerine biraz eski bir ev ama müstakil olması zaten başlı başına bir avantaj. Yine söylüyorum videolarda bazı şeyler mal sahibiyle de konuşulabilir. Ya işte tamam evi beğendim ama banyo çok kötü. Hani burayı yapalım, kiradan şu kadar düşelim vesaire gibi konuşmalar da olabilir. Evet, bu arada evi gezdirmeye devam ediyorum size. Bence gayet şirin, müstakil bir ev. İzmir'de yaşamak isteyenler için, şehir merkezinden kopamayanlar için yine ideal bir ilan diyeyim. Hemen diğer ilanımıza geçiş yapalım. Yine bu ilan da beğendiğim ilanlar arasında. Kiralık bahçeli müstakil ev başlığıyla girmiş. 7.000 TL aylık fiyatı var. İzmir Kemalpaşa Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde. Kemalpaşa işte bilmeyenler için böyle İzmir'in böyle biraz daha dışına doğru bir ilçe. İlk önce bir açıklamalarını okuyalım. 9 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 650 metrekare brüt alanı var, yani bahçe alanı var. 60 metrekare net bir ev, hatta işte bahçesiyle beraber 700 metrekare bir alan. 1+1 oda sayısı. Bunun harici depozito 7.000 TL. Kimden? Sahibinden bir ilan. Bir açıklamasını okuyalım. 700 metrekare bahçe içinde müstakil ev, açık mutfak, oda, 1+1, otomatik kapı, elektrik, suyu var. Armutlu merkez market ve okullarına 500-600 metre. Bahçede çeşitli meyve ağaçları varmış. Sulama sistemleri için dalgıç kuyu suyu mevcutmuş. Çevresinde yaz kış oturulan komşuları varmış. Esot ve dolmuş yanından geçiyormuş. Sadece 2 kişilik aileler için uygundur. Ev küçük olduğu için bu şekilde yazmış galiba. Şöyle hemen bir konumuna bir bakalım. Nerede bu yerimiz? Burada mı? Evet. Evet, yerimiz burada, bakın. İzmir'in böyle tam şöyle içine doğru bir bakalım ne kadar. İzmir'e işte 34 kilometre mesafedesiniz.
Kemalpaşa'dan İzmir'e işte yarım saatte geçiş yapabilirsiniz. E, Dolmuşlarla, otobüslerle de ulaşım imkanları varmış. Şöyle hemen bir fotoğraflarını inceleyelim. Niye bu ev benim hoşuma gitti? Bahçe alanı çok geniş. Böyle bakın bir çiftlik gibi yani böyle kapı şey otomatikmişti herhalde bu. Böyle bir çiftliğin içinde yaşam ve İzmir merkezdesiniz. Yani yarım saatte İzmir'in merkezine kadar gidiyorsunuz. Geniş bahçeli e, bir yer. Bu yüzden benim favori ilanlarımdan birisi oldu açıkçası. Hani böyle hem şehirden kopmayayım hem de böyle müstakil bir yaşam süreyim diyenler için bence çok ideal. 700 metrekare bir alan, az değil, kocaman bir bahçe. Düşünenler için hemen ilan numarasını ileteyim. 117 189 40 26. Umarım yine böyle güzel birisine gider bu ev diyelim. Bu arada ne oldu? Bizim bilgisayarımız da dondu. Dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçiyorum. Şimdi bu 3 tane peş peşe bir kiralık ilanı gelecek ama bunlar böyle bir ev gibi değil. Lütfen ilan açıklamalarında dikkatlice dinlerseniz sevinirim. İlk ilanımız Orhaniye kiralık arsa ev. Bahçeyle çıkmış. 1000 TL demiş ama buna gerek yok. Şimdi anlatacağım. 1 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış emlak tipi kiralık arsa diyor. Metrekare 900 metrekare. Hemen bir açıklamaya bakalım. Marmaris Orhaniye'de denize ve Kız Kumu'na 900 metre, köy içinde 1077 metrekare arsa içinde bir eski evimiz var demiş. Kiraya verilecek arsa. Hemen şartını da söylemiş. Şöyle anlatıyor. Kira almıyoruz. Sadece evi onarıp arsa içerisinde 2 sene ücretsiz kalabilirsiniz. Evin tamamen bakıma ihtiyacı var. Çatı, kapı, pencere ve iç dizaynın yenilenmesi, ilave edilmesi, tuvalet, banyonun yapılması gerekir. İçinde limon, ceviz, mandalina ve portakal ağaçları vardır. İstediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz demiş. Şu an su ve elektrik kapalı, alınacak tekrardan demiş. Evinin çatının yenilenmesi, kapı, pencere ve iç mimarisinin düzenlenmesi, alt ve üst kat taban güçlendirilmesi, e, demir sistemlerle yenilenmesi mantıklı olacaktır demiş. Su ve elektrik tesisatı yenilenmesi, banyo ve tuvalet yapılması, banyo ve tuvalet içinde bahçeye pis su çukuru kazıp tesisatın bağlanması. Arsanın batı yakasındaki ahırın tadilatı, istenirse bu ahıra 25-30 metrekare büro yapılabilir demiş. Tahminen 300-400 civarı masraf var demiş. Şimdi ilk önce bunu mal sahibine söyleyeyim. Siz bunların hepsini böyle sıfır yapalım, her şey yepyeni olsun derseniz bu 300'e 400'e falan yalan. Böyle bir rakama çıkamaz. Ama hani şöyle bir kiracı ararsınız ya bakın böyle bir ev var. Bu evin tadilata ihtiyacı var. Hani burayı oturun hem yapın tarzı bir şey olursa anca öyle olabilir. Yoksa hani bu sizin istediğiniz şeyler böyle komple sıfırdan her şey dört dörtlük yapılacak diyorsanız şayet 300'e 400'e kendinizi kandırmış olursunuz. Kiracı bakımından da şu bu 2 yıllık bu işleri yapmaya değmez. Hani tamam Muğla, Marmaris buralar pahalı yerler hani ev kiraları yüksek vesaire. Ama hani bu işlerden anlayan biriyseniz mal sahibiyle de oturup hani böyle konuşursanız ya ben tamam benim elimden geliyor çatı da tamir ederim işte duvar da sıvarım işte bahçe bakımından da anlarım derseniz ve böyle hani böyle bir orta yol bulursanız hani 2 yıllık olmaz da bu dediğim gibi 3 yıl olur 4 yıl olur veya hani şu kadar cüzi bir kira verelim hem tadilat yapalım gibi bir şey olursa şayet bence güzel değerlendirilmesi gereken ilanlardan birisi. Yani hem mal sahibi faydalansın hem de işte ne bileyim 20 bin, 30 bin, 15 bine
bir kiralık yer tutacağınıza, böyle kendi elinizden geliyorsa böyle bir orta yol bulunabilir diye bu ilanı ekledim. Bununla beraber bundan sonra iki ilan da yine bu tarzda, birisi farklı bölgede. Çok uzatmadan hemen ona da bir göz atalım. Bakın hemen bu ilanımızda yine aynı Marmaris'te ama farklı bir bölgede. Ne diyor? Bu da böyle 1.000 lira sembolik bir rakam yazmış. Söğüt'te yap, işlet, devret, na tamam ev ve arsası demiş. İlk önce bir açıklamaya bakalım. Söğüt köyü merkezinde muhteşem bir doğanın içindeki arsamız 87 metrekaredir diyor. Ana cadde üzerindedir. Denize 1,7 kilometre mesafede. Marmaris'e 39, Selimiye'ye 13, Bozburun'a 6 kilometre mesafede. İçindeki evi yapmak şartıyla 5 yıl kullanım hakkı verilecektir. Bu yapı ofisi olarak da değerlendirilebilir demiş. Şimdi hemen şöyle ilk önce bir fotoğraflarına bakalım. Bakın yapı dediği yer sadece 4 duvardan ibaret. Çatı matı yok, zemin yok. E, Yani bu işlerden anlıyorsanız, hani böyle şurası da buraya mı ait? Buraya ait galiba. Evet. Acaba bu avlu gibi bir şey mi? Öyle bir şey de olabilir. Şu yapı bu avlu galiba. Yani bu işlerden anlayan birileri vardır ve hani bizdeki erkekler genelde hani bu tarz ameyelik işlerinden anlar. Ee, Yani bir mal sahibiyle görüşmekte fayda var. Çünkü bu böyle 2 yıl falan da değil. Direkt 5 yıl demiş. Böyle hani oturup bir hesap kitap yapıp bunu malzeme parası ne kadar gider? Hani işçilik ne gerekiyor? Evet, dediğim gibi bakın burası bahçesiymiş. O diğer alan betondan olan alan, ev alanı orası. Yani neden olmasın diyorum. Bence hatta böyle bakın burada böyle teras gibi bir şey de yapılabilir buraya. 5 yıl iyi bir süre. E, Bu konuşarak hani 5 değil de 7 yıla çıkarılır, 10 yıla çıkarılır. Yapacağınız masrafa göre, eğer mal sahibi gerçekten bir şeyler olsun isteyen birisi ise, e, bence iki taraf için de çok mantıklı. Siz de gelip 15, 20, 30 buralarda kiralar böyle çok saçma rakamlı kiralı evler var. Öyle bir para vermemiş olursunuz. Hem bir yandan oturup evin tadilatını yaparsınız. Hem bir yandan işte oranın keyfine varırsınız. Diyelim, hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanda yine Burhaniye'de, Ayvalık bölgesini düşünenler için, Gömeç, Ayvalık tarafını düşünenler için, Kuzey Ege denizini sevenler için Burhaniye Çoruk Mahallesi'nde kiralık arsa diye çıkmış. Şimdi açıklamayı bir okuyalım. Açıklama yapacağım ben ayrıca kendim. Burhaniye Çoruk Mahallesi'nde Çoruk Sokak No 81'deki arsam yıllık 20 bin TL'ye kiralıktır. 322 metrekare bir arsaymış. 4 yıllık kiracısının kontratı Temmuz'un ilk haftası dolacakmış. Anlaştığımız takdirde uzun yıllar, en fazla 10 yıl kiracı olarak kalınabilir demiş. Bakın burayı 10 yıllık bile tutabiliyorsunuz. Daha fazla kalmak isteyen kiracı ile 10 yılın sonunda konuşuruz demiş. Arsa mahalle meydanının yanında olup denize yakın mesafededir. Etrafı çevrilidir. Anahtarı şimdiki kiracıdadır demiş. Kiralığında teslim edilecektir. Komşuları rahatsız etmeyecek şekilde çadır, karavan vesaire gibi şeyler konulabilir demiş. Uzun yıllar kalmayı düşünürseniz en az 10 yıl prefabrik bungalov ev yaptırabilirsiniz demiş. Arsanın bulunduğu yerde önceden ev olduğu için izin almada sıkıntı olmaz demiş. Ayrıca arsanın %45 imar izni var demiş. Arsanın sağında ve solunda ev olduğu için elektrik ve şebeke suyu da alınabilir demiş. İnşaat malzeme deposu olarak kullanabilirsiniz demiş. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz demiş. Su kuyusu varmış. 20 metrekareden su çıkıyormuş. Uzun yıllardır kuyu kullanılmadığı için temizlenmesi gerekiyormuş.
Şu an için elektrik ve su aboneliği yoktur demiş. Ama kiracı isterse elektrik ve su aboneliği alınır demiş. Para peşin alınacak olup Temmuz'un 1 itibariyle başlayacaktır demiş. Şimdi bu şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Bir yandan da neler yapılabilir onu anlatayım. Şimdi 20 bin lira dediğinizde işte ortalamasını yazmış buraya. 1600 lira gibi bir rakama geliyor aylık. Şöyle hemen fotoğrafları açayım tekrardan. Bakın geniş kocaman bir alan. Burhaniye merkezde. Biliyorsunuz Ayvalık'a, Gömeç'e yakın mesafede, denize çok yakın mesafede, Edremit'e. Bunların ortasında olan bir yer Burhaniye. Ne yapabilirsiniz? Tamam, burada bir ev yok ama bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Böyle ucuz karavanlar diye bir seri yapmıştım. İşte orada 50-60 bin liraya böyle küçük 1+1, 1+0 tarzında böyle çekme karavanlar vardı. Yani o 50-60 bin liralık karavanı alıp buraya koyabilirsiniz. Yani hem size ait olmuş olur. Yarın öbür gün giderken tekrar götürebilirsiniz de. Hiç böyle tabii ki buraya alıp buraya bir ev yapayım, prefabrik bina dikeyim falan, böyle şeylerle hiç uğraşmanıza gerek yok. Böyle 50-60 bin bandında, 100 bin bandında bir çekme karavan koyup aylık 1600-1700 lira, günümüz şartlarında hiçbir şey değil. E, Yani böyle denize yakın bir bölge düşünürseniz bu da böyle bana mantıklı gelen ilanlardan birisi. Ama tabii ki karar size kalmış. İlan numarasını ileteyim: 117 06 14 568. Şöyle son bir kez konumuna da bakalım. Bakın tam Burhaniye Çoruk Mahallesi'nde bir yer. Nerede diye soruyorsanız işte Akçay, Edremit, Ayvalık tam aşağı yukarı ortasında, Küçükkuyu ortasında kalan bir yer. Arsa değeri gerçekten var. Yıllık 20 bin lirada çok makul bir rakam bence. Düşünen izleyicilerimiz için tavsiye ederiz diyelim. Yavaş yavaş artık sona gelelim. Bu kadar ilan yeterli diye düşünüyorum. Daha böyle uzun videoyu uzatarak sizi de sıkmak istemiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.